dünyanın ikinci en büyük ülkesi. Adı bile zihinlerde uçsuz bucaksız ormanların, karlı dağ zirvelerinin, donmuş göllerin ve vahşi yaşamın görkemli görüntülerini canlandıran bir diyar. Kanada. Doğusunda Atlantik'in hırçın dalgalarından, batısında Pasifik'in sisli yağmur ormanlarına, kuzeyinde Arktik tundranın donmuş sessizliğinden, güneyinde uzanan bereketli ovalara kadar, bu topraklar gezegenimizdeki en çeşitli ve en el değmemiş ekosistemlerden bazılarına ev sahipliği yapar. Kanada doğasının belirleyici özelliklerinden biri de mevsimlerin dramatik dansıdır. Kışın beyaz bir sessizliğe bürünen doğa, ilkbaharda yeniden canlanır, yazın tüm coşkusuyla yeşerir ve sonbaharda göz alıcı renklere bürünür. Bu sürekli değişim, burada yaşayan canlıların hayatta kalma stratejilerini ve yaşam döngülerini şekillendirir. Gelin, bu devasa ülkenin vahşi kalbine doğru bir yolculuğa çıkalım. Kuzeyin buzlu topraklarından güneyin ılıman kıyılarına uzanan bu yolculukta, Kanada'nın ikonik sakinleriyle tanışalım ve bu vahşi toprakların evcilleşmemiş ruhunu hissedelim. Yolculuğumuza en kuzeyden, Büyük Beyaz Kuzey'den başlıyoruz. Arktik. Burası, yılın büyük bölümünde buzun ve karın hüküm sürdüğü, ağaçların yetişemediği, rüzgarın acımasızca estiği bir tundra diyarıdır. Uzun, karanlık kış gecelerinin ardından gelen kısa ama yoğun yaz ayları, donmuş toprağın üzerindeki ince yaşam katmanını uyandırır. Bu zorlu coğrafyanın tartışmasız kralı kutup ayısıdır. Dünyanın en büyük kara etoburlarından olan bu devler, yaşamlarını büyük ölçüde deniz buzu üzerine kurmuşlardır. Buzun kenarında sabırla bekleyerek, nefes almak için yüzeye çıkan fokları avlarlar. Kalın yağ tabakaları ve sık kürkleri onları dondurucu soğuktan korur. Ancak iklim değişikliği nedeniyle eriyen deniz buzu, onların avlanma alanlarını daraltmakta ve geleceklerini ciddi şekilde tehdit etmektedir. Manitoba'daki Churchill kasabası, dünyanın kutup ayısı başkenti olarak bilinir ve her sonbaharda ayıların Hudson Körfezi'nin donmasını beklemek için toplandığı yerdir. Tundranın bir diğer dayanıklı sakini ise kutup tilkisidir. Mevsimine göre renk değiştiren bembeyaz veya kahverengi kürküyle mükemmel kamuflaj sağlar ve eksi 50 santigrat dereceye varan soğuklarda bile hayatta kalabilir. Kutup ayılarının artıklarını takip ederek veya küçük kemirgenleri avlayarak beslenir. Ve tabii ki karibular. Barren Ground karibusu olarak bilinen türün yüz binlerce bireyden oluşan sürüleri, yiyecek bulmak için tundra boyunca yüzlerce, hatta binlerce kilometrelik destansı göçler gerçekleştirir. Bu göçler hem kuzey ekosisteminin dengesi, hem de bölgedeki yerli Inuit halklarının kültürü ve yaşamı için hayati öneme sahiptir.
Arktik sularında ise denizin kanaryaları olarak bilinen sosyal ve oyuncu beluga balinaları yüzer. Beyaz renkleri ve çeşitli sesleriyle tanınırlar. Arktik tundranın güneyinde, ülkeyi bir uçtan diğer uca devasa bir yeşil okyanus gibi kaplayan boreal orman, yani tayga başlar. Burası, ladin, çam ve köknar gibi iğne yapraklı ağaçların, sayısız gölün, nehrin ve muskeg adı verilen bataklık alanların hakim olduğu dünyanın en büyük orman ekosistemlerinden biridir. Bu sık ormanların ve sulak alanların en büyük sakini, mus adı verilen devasa geyik türüdür. Boynuzları 2 metreye kadar genişleyebilen bu yalnız devler, bataklıklarda rahatça hareket edebilen uzun bacakları ve kışın derin karda hayatta kalmalarını sağlayan adaptasyonlarıyla dikkat çekerler. Boreal, ormanın zirve yırtıcısı ise bozkurttur. Timberwolf. Güçlü sosyal bağlara sahip sürüler halinde yaşarlar ve avlanırlar. Zekice stratejiler kullanarak musları, geyikleri ve diğer büyük hayvanları avlarlar. Kurtlar, av popülasyonlarını kontrol ederek ve sadece en sağlıklı bireylerin hayatta kalmasını sağlayarak ekosistemin sağlığının korunmasında kilit bir rol oynarlar. Ormanın daha gizemli kedisi ise Kanada vaşağıdır. Kalın kürkü, püsküllü kulakları ve özellikle de kar üzerinde batmadan yürümesini sağlayan devasa, kürklü patileriyle tanınır. Yaşamı ana avı olan kar ayakkabılı tavşan popülasyonundaki döngüsel artış ve azalışlara sıkı sıkıya bağlıdır. Ve tabii ki kunduzlar. Doğanın mühendisleri olarak bilinen bu çalışkan kemirgenler, ağaçları devirerek ve dalları kullanarak nehirler üzerine setler inşa ederler. Bu setler, su akışını değiştirerek göletler ve sulak alanlar yaratır. Bu da su samurlarından ördeklere, balıklardan amfibilere kadar sayısız başka türe yaşam alanı sağlar. Batıya doğru ilerlediğimizde ülkenin omurgasını oluşturan heybetli kayalık dağlar, Rocky Mountains, yükselir. Keskin zirveler, yemyeşil alpin çayırları, buzulların oyduğu vadiler ve turkuaz renkli göller, bu bölgenin nefes kesici manzarasını oluşturur. Bu sarp coğrafya, vahşi doğanın bir başka ikonik sembolüne ev sahipliği yapar. Boz ayı, grizzly bear. Bu güçlü ayılar, her ne kadar grizzly yani ürkütücü olarak adlandırılsalar da aslında omnivordur. Yani hem et hem de ot yerler. Meyveler, kökler, böcekler, küçük memeliler
ve tabii ki özellikle Britanya Kolumbiyası'nda somon balıkları diyetlerinin önemli bir parçasını oluşturur. Kış uykusuna yatarak zorlu kış koşullarını atlatırlar. Kayalıkların yüksek yamaçlarında ise inanılmaz bir çeviklikle hareket eden başka canlılar yaşar. Amerika yaban koyunları, bighorn sheep, özellikle erkeklerin üreme döneminde birbirlerine karşı yaptıkları şiddetli kafa tokuşturma mücadeleleriyle bilinir. Daha da yükseklerde, neredeyse dikey kayalıklara bile tırmanabilen, bembeyaz kürkleriyle dikkat çeken dağ keçileri bulunur. Onların bu sarp yamaçlardaki dengesi ve tırmanma yeteneği hayranlık uyandırıcıdır. Dağların doğusunda, Kanada'nın merkezine doğru uzanan geniş ve verimli ovalar, yani preriler başlar. Bir zamanlar milyonlarca bizonun otladığı bu çimen denizleri, Kuzey Amerika'nın en büyük kara memelisine ev sahipliği yapmıştır. Bizonlar, 19. yüzyılda aşırı avlanma nedeniyle neredeyse yok olma noktasına gelmişlerdi. Ancak yoğun koruma çabaları sayesinde bugün popülasyonları toparlanmaktadır ve bu devasa otoburlar, preri ekosisteminin sağlığı için kilit bir tür olarak kabul edilir. Prerilerin bir diğer hızlı sakini ise Kuzey Amerika'nın en hızlı kara hayvanı olan Amerika antilopudur, pronghorn. Açık alanlara mükemmel uyum sağlayan keskin gözleri ve inanılmaz hızıyla yırtıcılardan kaçar. Yer altında ise kasaba adı verilen karmaşık tünel sistemlerinde yaşayan sosyal kemirgenler olan çayır köpekleri bulunur. Kanada'nın en batı ucunda, Pasifik Okyanusu kıyısında dünyanın en verimli ve en görkemli ekosistemlerinden biri yer alır, ılıman yağmur ormanları. Britanya Kolumbiyası'nın bu kıyı şeridi, sedir, köknar ve ledin gibi devasa ağaçların göğe uzandığı, yıl boyunca bol yağış alan, zengin bir biyoçeşitliliğe sahip bir bölgedir. Bu ormanların en özel sakinlerinden biri, hayalet ayı veya ruh ayısı olarak da bilinen Kermode ayısıdır. Aslında siyah ayıların beyaz renkli bir alt türü olan bu nadir ayılar, özellikle Great Bear Rainforest bölgesinde bulunur ve yerli halklar, First Nations için büyük bir kültürel ve ruhsal öneme sahiptir. Bu kıyı ekosisteminin can damarı ise somon balıklarıdır. Her yıl milyonlarca somon, okyanustan doğdukları nehirlere doğru inanılmaz bir göç gerçekleştirir.
Akıntıya karşı yüzerek, şelaleleri aşarak üreme alanlarına ulaşmaya çalışan bu balıklar, boz ayılar, kel kartallar, kurtlar ve hatta ormanın kendisi için hayati bir besin kaynağıdır. Ayılar tarafından ormanın içine taşınan somon leşleri, toprağı zenginleştirerek devasa ağaçların büyümesine katkıda bulunur. Kıyılardaki sularda ise balıkla beslenen yerleşik orkalar ve deniz memelilerini avlayan geçici orkalar devreye gezer. Yaz aylarında kambur balinalar gibi devler de beslenmek için bu sulara gelir ve meşhur baloncuk ağı tekniğiyle avlanırlar. Doğuya, Atlantik kıyılarına döndüğümüzde ise bambaşka bir manzara ve yaban hayatı bizi karşılar. Kayalık kıyılar, fiyortlar, sayısız ada ve tarihsel olarak zengin balıkçılık alanları. Bu kıyılar özellikle yaz aylarında milyonlarca deniz kuşuna ev sahipliği yapar. Renkli gagalarıyla sevimlilik abidesi olan martı papağanları, puffins, sarp kayalıklardaki kolonilerde yuva yapar. Sümsük kuşları, gannets, gökyüzünden suya doğru yaptıkları inanılmaz dalışlarla avlanırlar. Çeşitli fok türleri, arp, gri, liman fokları, kıyılarda dinlenirken açık denizde balinalar dolaşır. Ancak bu bölge aynı zamanda nesli kritik derecede tehlike altında olan gerçek balinaların göç rotası üzerindedir ve bu devler gemi çarpmaları ve ağlara takılma gibi ciddi tehditlerle karşı karşıyadır. Kanada, sahip olduğu bu muazzam doğal mirası korumak için Banff, Jasper gibi dünyaca ünlü ulusal parklar başta olmak üzere geniş bir koruma ağına sahiptir. Ancak ülkenin büyüklüğü ve zengin doğal kaynakları korumayla kalkınma arasında sürekli bir denge kurma zorunluluğunu da beraberinde getirir. Habitat parçalanması, madencilik ve petrol gibi kaynak çıkarma faaliyetlerinin etkileri, iklim değişikliğinin tüm ekosistemler üzerindeki baskısı ve insan-yaban hayatı çatışmaları, Kanada doğasının karşılaştığı güncel zorluklardır. Vahşi Kanada. Uçsuz bucaksız toprakları, dramatik mevsimleri ve birbirinden etkileyici sakinleriyle gezegenimizin en değerli doğal hazinelerinden biridir. Kutup ayısının buz üzerindeki adımlarından kurdun ormandaki ulumasına buradaki yaşam, direnişin, adaptasyonun ve doğanın evcilleşmemiş ruhunun bir kanıtıdır. Bu vahşi güzelliği korumak ve gelecek nesillere aktarmak sadece Kanada'nın değil, tüm insanlığın sorumluluğudur. Çünkü bu topraklarda atan vahşi kalp tüm gezegene hayat vermeye devam etmektedir. Yaşam ağının karmaşık ve hassas dengesine bir kez daha tanıklık ettik. Her bir türün değeri paha biçilemez. Ben Buğrahan Küçükfarsak, doğanın bu eşsiz uyumunu anlamaya devam edeceğimiz gelecek bölümlerde görüşmek üzere.